Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki çelişki iddialarına cevap vermeye devam ediyoruz. Bu serimize iki metin arasında, iki ayet, iki hadis veya bir ayet, bir hadis, genel manada iki metin arasında çelişki var diyebilmek için bakmamız gereken meseleleri zikrettiğimiz bir videomuz vardı. O videoyu çok önemsiyorum. Onun izlenmesini gerçekten tavsiye ederim. Bu tabii genel manada çekilmiş bir videoydu. Yani, bir Müslüman olarak da örneğin, bir ateistin kitabını, eleştirecek olsak, ateistin 2 metni arasında çelişki var diyebilmemiz için bizim de o kaidelere riayet etmemiz gerekiyor. Onları kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi hâlde oradan bize itiraz gelecektir. Bu kaidelerin, tatbik edilerek bir, videoyu da çekmiştik. Nisa suresindeki, 2 ayet-i kerimenin arasında bir çelişki olmadığını anlatmaya gayret etmiştik. Bugün de, yeni bir iddiayı ele alacağız inşallah. Bu seri böyle devam edecek vakit buldukça. Kısaca iddiayı şöyle, özetleyeyim. Musa aleyhisselamın, asası var. Allah Teala bu asayı, atmasını emrediyor. Firavun'un, sihirbazları var. Malumunuzdur, meşhur bir kıssa. Bu asanın yılan olduğu, başka bir yerde, işte, farklı bir hayvan mı olduğu gibi bir iddia var. Yani, bir yerde yılan oldu diyorlar. Allah Teala bir yerde yılan oldu diyor. Başka bir yerde ejderha oldu diyor. Başka bir yerde başka bir şey oldu diyor gibi bir iddia var. Peki burada bir çelişki var mı? Gerçekten dedikleri doğru mu? Buna bakacağız. Tabii bazı iddialar çok, yani, para harcanan önemli mecralarda zikredilince, yani, doğruluğundan pek şüphe etmiyoruz. Bu yanlış. Yani, özellikle din adına konuşan insanların gerçekten Türkiye'de, böyle bir otorite olmadığından, din alanında konuşulduğu zaman, yanlış konuşulduğu zaman bunun bir karşılığının olmadığı, bir yaptırımın olmadığı bir, ortamda, din adına konuşan insanların konuştuklarının mutlaka doğruluğunu, araştırmanızı tavsiye ederim. Benim için de bu geçerli. Ben de söylüyorsam mutlaka, başka tanıdığınız, güvendiğiniz insanlara sorun, aklınızı kullanın, diyeceğiz. Maalesef böyle bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi bu iddiayı, yani şunu anlatmak istiyorum. Bunlar internetin kıyısında köşesinde kalmış iddialar değil. Habertürk'ü açtınız, işte, çocuğunuzla diyelim televizyon izliyorsunuz. Elhamdülillah bizim evimizde televizyon yok. Ben de, yani, size televizyon, kullanmamanızı tavsiye ederim. Açtınız evinizde çocuklarınızla televizyon izliyorsunuz. İşte, Habertürk yayını, din konuşan insanlar var. Şimdi bizim böyle sarıklı cübbeli insanları görünce, yani, bizim böyle IQ'muzun düşük, kültürümüzün, olmadığı, entelektüel birikim mümkün değil zaten olamaz. Felsefe bilmez, psikoloji bilmez, matematik bilmez, fizik bilmez. Biz böyle görülüyoruz. Tabii alıştık artık bu, ön yargıları kırmak, zorundayız. Fakat, işte, profesör olup, doçent doktor olup, tabii bu insanların çoğunu belki tanımıyorum ama, yani, öyle iddialar ortaya getiriyorlar ki bunlar yanlış. Yani, çok rahat da, yanlışlığını ispat edebileceğimiz iddialar. Şimdi Habertürk yayınını açıyorsunuz. Din konuşan insanlar var. Kelli felli tabiri caizse, insanlar ve, iddiaları yani, doğru değil. Bunu göstermek istiyorum. Buyurun. Doçent Doktor Teyfur Erdoğdu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde, İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde. Zihinleri karıştıran mesela, Asa-i Musa peygamberi asasını sopasına attığı zaman bazı ayetlerde yılan, bazı ayetlerde çiyan, bazı ayetlerde ejderha, bazı ayetlerde canavar. Evet, iddia şu, tabii bu zihinleri karıştıran, kafaları karıştıran bir meseleymiş. Doğru, yani gençlerin de kafasını gerçekten karıştırıyor. Tabii bu, yani doçent doktor Teyfur Bey'i tanımıyorum. Hani bir ateist olup işte İslam'a saldırı gibi asla değerlendirmiyorum. Hüsnü zannediyorum kendisinin Müslüman olduğunu. Gerçekten tanımıyorum. Kendisini böyle bir zan altında bırakmak istemem ama iddiasını ele alacağız ve doğru olmadığını ifade edeceğiz. Şimdi şöyle söylüyor. Bazı ayetlerde, yılan olduğu geçiyor. Bazı ayetlerde çıyan olduğu geçiyor. Bazı ayetlerde canavar olduğu geçiyor. Bazı ayetlerde ejderha olduğu geçiyor. İddiası bu şekilde. Bunu ele alacağız inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın asasını attığın zaman neye dönüşeceğiyle ilgili 4 tane ayet-i kerime var. Fazla var diyorsanız buyurun getirin dememiz gerekiyor. Bu ayetleri tek tek, ele alacağız. Taha suresinin 20. ayet-i kerimesinde Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Feelqâhe. Musa Aleyhisselam onu attı. Yani asasını attı. Feiza. Burada izâ-i müfâcaa diyoruz buna. Nahiv, ıstılahında bu kullanılır. Yani Türkçesi birden olsun, birden görsün. Yani birden ne olsun, ne oluversin gibi bir manası var. Feyzahiye yani birden o görsün. Hayyetün yani, asa yılan oluverdi. Tes'a. Tes'a yani, yürümek manası var, koşmak manası var, bir hedefe yönelmek manası var. Genel tefsirler yani, süratlendi. Yani Musa Aleyhisselam asayı attı ve birden yılan oluverdi. Yılan, koşmaya başladı. Yani sürünerek hızlı bir şekilde hareket etti manası. Bu Taha suresinde geçiyor. Burada açıkça Allah Teala hi hayyetun yani asa hayye oldu ifadesini kullanıyor. Hayye yılan demek.
Bunu biliyoruz. Şuara suresinde 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Feelqa. Musa aleyhisselam attı. Asahu, asasını attı. Feyza, yine aynı şekilde bir de ne olsun? Hiye, o asa, thu'banun. Bunun ne olduğunu açıklayacağız. Büyük yılan demek aslında. Birazdan kitaplardan bunu ispat edeceğiz. Mübinun, yani apaçık bir şekilde göz görüyor. Çok net bir şekilde. Yani çok büyük bir yılana dönüştü. Bu bir ayet-i kerime. Şimdi Kasas suresinde 31. ayet-i kerimede Estaizu billah. Ve en elgi asak, asanı at. Felemma, ne zaman ki ra'aha, Musa aleyhisselam onu gördü. Yani asayı gördü. Tehtezzu, hareket ediyor. Ki enneha, sanki o asa, yani ya da asanın dönüştüğü şey sanki canun, candır. Canın ne olduğunu da yine konuşacağız. Ben hızlıca söyleyeyim. Bu da küçük yılan manasında. Ayet-i kerimenin devamı var. Fakat hani konumuzla alakalı olmadığı için video uzamasın diye mana vermiyorum. E, Neml suresinde de yine 10. ayet-i kerimede aynı ifadeler var. Ve elqi asake, asanı at. Felemma ra'aha tehtezzu ke enneha canun. Ne zaman ki Musa aleyhisselam onu gördü, sanki o can gibi, yani küçük bir yılan gibi hareket ediyor. Şimdi burada iddiaları şöyle toparlamamız mümkün. Allah Teala Taha suresinde hiye hayyetun buyuruyor. Evet. Burada görüyorsunuz. Hiye hayyetun. Yani o yılandır. İddia bu. Birinci kazıye, birinci cümle. İki, Şuara suresinde Allah Teala hiye surbanun buyuruyor. Yani hiye, o hayyetu yılandır. Hiye, o surbanun surbandır. Şimdi mana vermiyorum diyelim ki. Üçüncü ayet-i kerimede ise tehtezzu, hareket ediyor. Ki enneha canun, sanki bir can gibi. Canın da ne olduğunu konuşacağız. Yani bu üç ayet-i kerime var. Zaten görüldüğü gibi, yani burada o doçent doktor beyefendinin söylediği gibi çıyan göremiyoruz. Canavar, ejderha göremiyoruz. Bunları biraz daha detaylı konuşacağız inşallah. Dolayısıyla bu üç bu üç kaziyenin, bu üç cümlenin, bu üç diyelim ki ayet-i kerimenin birbiriyle çelişip çelişmediğine inşallah bakacağız. Şimdi tabii bizim klasik kaynaklarımıza bakmamıza gerek olmadan, yani akıl gözüyle baksak burada bir çelişki olmadığını söyleyebiliriz. Neden? Hayye yılan demek. Sorban çok büyük yılanlar için kullanılıyor. Yani çok büyük bir yılan. Şimdi bu iki ayet-i kerime arasında bir çelişki var mı? Yani yılan çok büyük bir yılan. Tamam, yani yılan dediğiniz zaman büyük olmayan yılanları kastetmiyorsunuz ki. Burada nasıl bir çelişki olacak ki? Yani buna şöyle bir örnek verebiliriz. Bir adam gördüm. Sonra diyorum ki çok yaşlı bir adam gördüm. Burada bir çelişki var mıdır? Yani birazcık düşünelim. Büyük bir adam gördüm, bir adam gördüm. Hayır, sen az önce çok büyük bir adam gördüm demiştin. Şimdi ise adam gördüm diyorsun. Tamam, burada bir çelişki yok ki. Yani sonuçta adam gördüm. Üçüncü iddia da şu, yani üçüncü ayet-i kerime şu. Tehtezzuke enneha canun. Yani küçük bir yılanmış gibi hareket ediyor. Ke teşbih harfidir. Yani ke enne ifadesini kullanalım. Yani avamil seviyesinde bir talebe bile ke ennel harame narun, yani bu evamilde bu cümleyi kullanırız. Örneği veririz. İmam Birgivi'nin avamilinde vardır. Yani ke ennel harame, haram sanki narun, ateştir. Ke enneha bir teşbih edatı. Ke enneha canun, yani bu sanki bir can gibi. Küçük bir yılanmış gibi hareket ediyor. Şimdi bunu da şöyle ifade edebiliriz. Yani bir adam gördüm. Çok yaşlı bir adam gördüm. Gördüğüm adam çocuk gibi ağlıyordu. Şimdi e, çocuk gibi ağlıyor olmak büyük bir adam olmaklılıkla çelişir mi? Yani çok büyük bir yılandı. Fakat bu küçük bir yılanmış gibi kıvrak hareket ediyordu. Yani hızlı hareket ediyordu. Şimdi büyük cüsseli cisimlerin çok böyle kıvrak, ivmeli hareket etmesini beklemeyiz. Ama bu öyle bir yılan ki, yani dehşetli bir sahne anlatıyor Allah Teala bize. Öyle bir yılan, çok büyük, kocaman ama o kadar kıvrak, o kadar hızlı hareket ediyor ki sanki küçücük bir yılan gibi. Dolayısıyla yani burada zaten akılla baktığımız zaman burada bir çelişki olmadığını görüyoruz. Şimdi ulemanın ne dediğine yine bir kısaca bakalım. Burada yani bu ifadelerin hani hayye ne demektir, can ne demektir, sorban ne demektir, bunları kitabi olarak da göstermiş olalım. Hani bunu da ilmin gereği olarak yapalım. Emanet olarak bunu yapalım. Şimdi bu evet, Ferra'nın çok önemli bir alim. Meanil Kur'an'da bakın el can neymiş? El hayye, yılan. Ellet, ama öyle bir yılan ki leyset bil azimeti ve las-sagira, yani küçük de değil, büyük de değil. Tabii bu Ferra'nın böyle bir şeyi var. Bazı alimlere göre küçük yılan içinde bu kullanılıyor. Çok önemli değil. Yani sonuçta bir hayye, yılan. Yine Mecazül Kur'an, evet,
Ebu Ubeyde'nin Mecazul Kur'an'ına baktığımız zaman keennehe canun, peki can ne demekmiş? Ve hiye cinsun minel hayyat, yani yılan cinsinden bir cins. Yani bu da bir yılan. Mesela boğa yılanı gördüm desek, sonra desek ki yılan gördüm. Yani burada bir çelişki var mı? Garip. Burada da bu kimmiş? Tefsiri Mukatil İbn Süleyman'ın kitabında. Yani çeşitli kitaplardan örnek getirmek için söylüyorum. Yoksa bunlar böyle seçilmiş kitaplar değil. Rastgele bir, yani yarım saat, bir saatte bunları buldum. وَهِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينٌ, apaçık bir sorbandır. Yani hayyetun, yılandır. Zekerun, işte erkek bir yılandır. Bu da özelliklerini sayıyor. Yani en nihayetinde bu bir yılan. Dolayısıyla sorban da yılan, hayye de yılan, efendim can da yılan. Dolayısıyla hepsi bir yılan. Peki burada acaba küçük bir yılan ve büyük bir yılan dedik. Zaten onu aklen açıkladık ama hani ulemanın da bunu dile getirdiğini anlayalım diye bu örnekleri veriyorum. Yine Yahya ibn Selam'ın tefsirinde de bunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde buraları geçiyorum. Evet. Evet. Yine Ferra Sorban için ne diyor? Huve zeker, bu erkek yılan için kullanılır ve huve a'zamul hayyat, yani yılanların en büyüğü için Sorban ifadesi kullanılır. Gördüğünüz gibi hayyat. Yani hayyetünün cemisi hayyat. Hayyat yılanlar demek. Hayyetün bir yılan demek. Evet. Evet, Zeccac'ın Meanil Kur'an çok kıymetli bir eser. Edebiyat alimi, Arap dilinde alim bir insan Zeccac. Bakın ne söylüyor. Şöyle buradan alalım. Fe in kâle kâilun, yani bize biri şöyle itiraz etse, bir insan şöyle dese. Fe keyfe câe, nasıl geldi? Fe izâ hiye su'bânun mubin, yani böyle bir ayet nasıl geldi? Ve fî mevzi'in âhara, başka bir ayette, başka bir yerde tehtezzu ke'enneha canun geldi. Vel cannu es-sagîru minel hayyat, yani can dediğimiz küçük bir yılandır. Hâlbuki Sorbanun Mübinun da büyük bir yılan demek. Peki burada bir çelişki mi var? Fel cevap, bunun cevabı nedir? Fi hâzâ, buradaki cevap mimma yedullu ala izamil aye, bu ayet-i kerimenin azametine delalet eder. Ve zâlike, bu cevap şudur. Enne halkaha, yani o yılanın yaratılışı, tabiatı, halgus sorban, büyük bir yılan. Tabiatı bu. Ve ihtizazuha, ama titreşimi, işte debelenmesi, ve hareketuha, işte hareket etmesi, ve hiffetuha, onun yani böyle ivmelenmesi, hafifliği, kehtizazil canni ve hiffetihi, yani küçük bir yılanın titreşimi ve hafifliği gibidir. Dolayısıyla yani böyle bir cevap çok rahatlıkla tatmin edici olması gerekiyor. Tatmin olmuyorsanız yani gerçekten sizin imanınızda bir problem var demektir. Evet, yine burada mesela Bakillani'nin eserinde bakalım ne diyor? Evet. Ve izâ hiye su'bânun mubînun, ayet-i kerimesi ve kavluhu tehtezzu ke'enneha canun ifadesi. Ve enne zâlike mütenâgizun, bunlar tenakuz ediyor. Li'enne câne sagîrul hayyat ve su'bânu kebiruha. Çünkü can küçük bir yılandır, su'ban ise büyük yılandır. Yani böyle bir iddia olsa fe innehu batılun, bu iddia batıldır. Niye? Li'ennehu kâle, çünkü Allah Teala şöyle buyurdu. Fe izâ hiye su'bânun mubînun. Sümme kâle, yani o büyük bir yılandır buyurdu. Sonra dedi ki, Allah Teala buyurdu ki tehtezzu ki enneha canun, küçük bir yılanmış gibi de hareket ediyor buyurdu. Ve kâle, şöyle buyurmuş oldu. Kânet ma'a kiberiha, yani o büyüklüğüne rağmen, ve izamaha, yani geniş azametine rağmen, tehtezzu, hareket ediyor, ve tusri'u, süratleniyor, ivmeleniyor, fil meşyi ve televvi ve tefenni, yani yürümesinde, işte kıvranmasında, toplanmasında, hareket etmesinde, yani genel manada ihtizazel canis sagir, küçük bir yılan gibi hareket ediyor. Ve hâzâ gâyetul hevl min manzariha, bu yani manzaranın dehşetini bize gösteriyor. Ve izharil ayetil vel acubeti, yani o ayetteki azameti, ayetin garipliğini, fiha, buradaki o hadisenin dehşetini bize izhar ediyor diyebiliriz. Ve lem yakun, Allah Teala şöyle buyurmadı. Feyza hiye canun, yani Musa Aleyhisselam asayı attı. Feyza hiye canun, o küçük bir yılan oldu. Böyle buyurmadı. Feyekûne zâlike nakîl, böyle buyursaydı bu nakiz olurdu. İşte burada tek çelişki olabilirdi ki aslında böyle buyursa da çelişki olmazdı. Bizim o ilk videomuzu izleyenler bilirler. Çünkü attığı anda küçük bir yılan olup attıktan sonra büyük bir yılan olma ihtimali vardır. Peki bu ihtimali siz kaldırmanız lazım ki burada çelişki var diyebilirsiniz. Veya şöyle olabilir. Bu hadise birden fazla gerçekleşmiştir. Ki bunu söyleyen alimler de var. Semerkandi tefsirinde bunu ifade ediyor. Firavun'un önünde bu hadise gerçekleştiği zaman çok büyük bir yılan oldu. Fakat Tur Dağı'nda Allah Teala Musa Aleyhisselam'a asana at buyurunca orada da küçük bir yılan oldu. Dolayısıyla yine zamanla farklı olduğu için burada bir çelişki olmayacaktır. Tabii burada şunu anlatmak istiyorum. Yani bunlar bakın 300'lü yıllarda, 400'lü yıllarda Hicri yazılmış kitaplar. 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani bazıları şöyle zannediyorlar.
İşte şu anda teknoloji çok gelişti. Sorgulayan bir nesil yetişti. Kur'an-ı Kerim'i alıyorlar, okuyorlar, araştırıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'deki çelişkileri buluyorlar. Yani alakası yok. Bakın 1000 yıl önce yazılmış bir kitap. Burada bir çelişki mi var acaba diyerek cevap veriyorlar. Bizim yani bu çelişki, zahirde çelişki görünen ayetleri, hadisleri cem etmek, bunları anlamlandırmak için yazılmış yani onlarca cilt kitaplar var. Bunların yazılış tarihi bakıyorsunuz 1000 yıl, 1100 yıl, 1200 yıl öncesine gidiyor. Yani maalesef genel kültürde zayıf, İslam kültüründen, İslam edebiyatından habersizler. Arapça bilmiyorlar, bunu sürekli söylüyoruz. Arapça bilmemenin, işte mealden din öğrenmeye çalışmanın getirdiği sıkıntılar var. Ki bu canavar, işte ejderha mana vermelerinin sebebi meallerden kaynaklı. Tabii o meali verenler de aslında ejderha derken büyük bir yılanı belki kastediyorlardır. Muhtemelen de böyledir. Fakat bu insanlar nerede o inceliği anlayacaklar. Evet, dediğim rivayet Semerkandi Hazretleri burada yapıyor. Artık hızlı bir şekilde geçiyorum. İsteyen videoyu durdurup oraya bakabilir. Yine Fahru Razi'de tefsirinde burada aynı izahı, benzer izahları yapıyor diyebiliriz. Kardeşlerim gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim'e yöneltilen bir iddiayı daha ele aldık. Bir çelişki iddiasını ele aldık ve burada da bir çelişki olmadığını ispatladığımızı düşünüyorum. Tabii İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi bizim anlatma yükümlülüğümüz var fakat ikna etme mecburiyetimiz yok. Bazen ateistlerin böyle bir hataya düştüklerini görüyorum. Ben ikna olmadım diyorlar. Halbuki yani biz de aynı şeyi onlara söyleyebiliriz. Biz de sizi dinliyoruz ve ikna olmuyoruz. Yani Peygamber Efendimiz hakkında bu insan peygamber olamaz diyorsunuz ve biz ikna olmuyoruz. Bu Allah Teala'nın kelamı olamaz, böyle bir Allah olamaz. Kainatı yaratan Allah böyle olamaz, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olamaz diyorsunuz ve iddialarınızı dinliyoruz, tatmin olmuyoruz. Dolayısıyla biz de ateist olmuyoruz. Yani sizin burada çok farklı konumlarda değiliz. Biz İslam bizi ikna etmiyor, ateistiz diyorsunuz. Biz de ateizm bizi ikna etmiyor ve İslam bizi tatmin ettiği için Müslümanız diyoruz. Dolayısıyla aramızda çok bir fark yok. Kendinizi böyle çok kıymetli bir pozisyona sokmanızın bir manası da yok. Herkes kendi verdiği kararın karşılığını bu dünyada da ahirette de görecektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.